Dünyada yasaklanmış 10 köpek ırkı. Bu köpekler çok vahşi. Evet, kesinlikle yasaklanmalı. Canavar bunlar gibi cümleler kullanacağımı düşünüyorsanız hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Üzgünüm. Tamam, listedeki 10 köpek de agresif, fazlasıyla sert ve sevdiklerine karşı fazla koruma içgüdüsüne sahip olabilirler. Bunu kesinlikle kabul ediyorum. Ama insanlarla birlikte sevgi, şefkat, paylaşım ve otorite. Köpekler otorite altında olmayı severler tabi. Dahilinde büyüdüklerinde vahşileşmezler. Tabii ki o çok sevdiği, tanrı gibi kabul ettiği biricik sahibi, ailesi tehlikede değilse. Neden bahsettiğimi ırk özelliklerini okurken daha net anlayabileceksiniz. Bence asıl bu köpekleri bu hale getirenler çok vahşi ve canavar. Hatta biraz daha ileri gidip karakter bozuklukları olduğunu da şiddetle iddia ediyorum. Bu ırkları yasaklayacağımıza akıl ruh sağlığı dengede olmayan kişileri değil, köpek, akvaryumda balık beslemesine izin vermemek lazım. 10. Amerikan Bulldog'u. Başta Danimarka ve Singapur olmak üzere birkaç yerde daha yasaklı olan bu ırk, ailesine karşı fazlasıyla sakin, sevecen ve oyuncudur. Koruma içgüdüleri çok güçlü olduğu için yabancılara ve köpeklere karşı sinirli bir tutum içinde olabilirler. Acı eşikleri fazlasıyla yüksek olan bu İngiliz asıllı Amerikan Bulldogları maalesef ki kötü insanlar yüzünden kötü ünlenmişlerdir. 9. Bandog. Asıl adı Amerikan Bandog Mastiff olan bu ırk hala birçok ülkede dövüş köpeği olarak kullanılıyor. Dövüş köpeği olarak eğitilmeseler de agresif olan bu köpekleri bir de dövüş köpeği haline getirmek gerçekten de akıl alamaz. Zaten köpek dövüşü akıl almaz bir şey. Genel olarak bu köpekler çok uysal, kendine güvenli, yumuşak başlı, söz dinleyen ve akıllı köpeklerdir. Çocuklarla ve birlikte büyüdükleri diğer hayvanlarla çok iyi geçinirler. İlgiyi çok severler. Aileleriyle birlikte vakit geçirmek onlar için her şey demektir. Çok iyi koruma köpeği olmalarıyla birlikte tek problem tehlike anında ön uyarı yapmamaları, yani havlamamaları. Çünkü böyle eğitilerek seneler boyunca dövüşçü bir ırk haline getirilmişler. Sanırım artık hemfikiriz. İnsanlar yasaklanmalı, köpekler değil. 8. Napolyon Mastiff. Yine çok ciddi görünümlü, çok iri ama o vahşi görüntüsünün altında aslında barışçıl karakterli bir köpek daha. Singapur ve Romanya'da yasaklı. Küçükken sosyalleştirilirse çocuklarla çok iyi anlaşabilir. Ama diğer hayvanlarla tek başına bırakılması iyi bir fikir olmayabilir. Koruma güdüsü oldukça sağlam ve korkunun ne demek olduğunu bilmezler. Ailesine ve sevdiklerine karşı çok uysal, sevgi dolu bir koruyucu olmakla birlikte oldukça da inatçıdırlar. Dişileri erkeklere göre daha az agresif olduğundan dolayı kalabalık bir aile için idealdir dişi Napolyon Mastiff. Harry Potter'ı izleyenler Hagrid'in Fang'inden hatırlayacaklardır bu ırkı. 7. Wolf Dog. Jack London'ın beyaz dişi. Genetik özellikleriyle fazlasıyla oynanmış olmasından dolayı biraz dengesiz bir ırk Wolf Dog. Çok iyi bir ev köpeği olduğunu söyleyemeyiz. Bazı durumlarda bir kurt gibi tepki verirken bazı durumlarda da köpek gibi tepki verebiliyorlar. Ve tepkilerini önceden kestirmek oldukça da zor. 6. Boer Bill. Güney Afrika kökenli bu ırk, çiftlik evlerini leopar ve aslanlara karşı korumak için üretilmiştir. Çok sakin yapılı olmakla birlikte özellikle kadınlara ve çocuklara her zaman fazlasıyla hassas davranır. Bebekliğinden itibaren sosyalleştirirseniz çok keyifli bir ev köpeği olabileceği gibi koruma içgüdüleri gelişmiş bir köpek cinsidir ve maalesef Danimarka'da yasaklı köpekler listesindedir. 5. Dogo Argentino. Avustralya, Yeni Zelanda ve Portekiz başta olmak üzere yaklaşık 10 ülkede yasaklanmış durumdalar. Neden? Çünkü köpek dövüşlerinde kullanılmış, aslanlarla kapıştırılmış ve belki de sadece bunun için üretilmiş bir ırk. Danoa da dahil olmakla birlikte birkaç ırkın birleştirilmesiyle ortaya çıkartılmış bir ırk olması da zavallının yasaklı köpekler listesine girmesinde etkili. Ama aslında Dogo Argentino dediğimiz şu ırk, bu köpekler ailesine çok bağlı,
çok oyuncu ve çok akıllı oluyorlar. Tüm aile fertleriyle iyi anlaşabilmesiyle birlikte en sevdiği şey aile fertleri tarafından kucaklanmak ve öpülmektir. Zekasından dolayı çok kolay eğitim alabiliyorlar ama doğası sert olan bu köpek gibi kurallar dahilinde ve tutarlı bir sahip tarafından yetiştirilmesi gerekiyor. 4. Prese Canario. Gerçekten sert karakterli bir köpekle karşı karşıyayız. Zaten kökenleri de evcil değil. Söz dinleme gibi durumları yoktur. Bu köpeğin sahipleri mutlaka dominant karakterli, güçlü ve köpekten anlayan biri olmalıdır. Pitbull ve Mastiff ırkları kırması Prese Canario bekçi köpekleri sınıfına girer ve görünüşünden çok daha sert ve agresiftirler. Kısacası yanlış sahiplerin elinde tehlikeli olabilirler. Eğer sahip doğru ise keyifli ve gerçek bir dost olarak hayatınızda varlığını devam ettirecektir. FCI'ye göre en üstün yakın koruma köpeklerinden biridir. Üstelik Pitbull'lara karşı ezici bir üstünlükleri de var. Bu nedenle Amerikan Pitbull'u suçları yakalamak için polisleri bir numaralı yardımcıları Prese Canario'lardır. Avustralya ve Yeni Zelanda'da yasaklı köpeklerden biridir. 3. Brezilya Mastifi. Fila Brasilia olarak da bilinir. Ev ve apartman yaşamına uygun değildir. Açık arazi köpeğidir. Çok cesur, dikkatli, fazlasıyla kavgacı ama sahibine köle olan bir ırktır. Yabancılardan ve diğer hayvanlardan hoşlanmaz. Kısacası yabancı insanların olduğu ortamda sağı solu belli olmaz. Hatta köpek şovlarında file var ise jüri özellikle dokunmamaya ve fazla yaklaşmamaya özen gösterir. 2. Japon Taso Inu. Japon dövüş köpeği. Zeki, cesur, agresif ve acı eşiği yüksek bir köpek daha. Aile hayatına çok uygun değil. Çünkü üzerinde otorite kurabilen sadece bir kişiye itaat etme özelliği var. Aile içerisinde dominant olmayan kişilere hükmetmeye çalışabilir ve isterse de başarılı olabilir de. Eğer ondan daha sert değilseniz keyfinizi kaçırabilir. Birlikte yaşamanız sıkıntılı olabilir. Mutlaka ve mutlaka bebekliğinden itaat eğitimi almalı ve sosyal büyütülmeli. Hayvancığın genlerinde de var agresiflik. Biz oynamışız genleriyle, o ne yapsın? Ne kadar sosyal olursa olsun diğer hayvanlara karşı agresif ve tehlikelidirler. Kavgaya tutuştuğu herhangi bir köpekçiğin canlı kalması uzak bir ihtimaldir. Düşünün ki 6 aylıkken 60 kiloya yaklaşabiliyor cüssesi. Kaslı yapısını da göz önüne alırsak hoş değil. 1. Amerikan Pitbull Terrier. Eski savaş köpeği kökenli olan Amerikan Pitbull Terrierleri düşmanıyla ölesiye kapışır. Düşmanı ölmediyse o istememiştir. Çok az bir eğitim ile tanımadıklarının iyi veya kötü niyetli olup olmadıklarını anlayabilme yeteneğine edinebilir ve iyi huylu, sakin, sevimli ve itaatkar bir köpek haline gelebilir. Sahibine çok iyi bir dosttur. Açıkçası ben çok sevgi dolu, sırnaşık ve insana aşık pitbulllar gördüm. Onlarla yerde bile yuvarlandım. Dünyanın Enleri sayfasına abone olan herkes burada. Yapacak olduğunuz şey çok basit. Hemen alt kısımda bulunan abone ol tuşuna basmanız yeterli. Tekrardan söylüyorum, alt kısımda bulunan abone ol tuşuna basmanız yeterli. Bir dahaki videoda kendinizi görebilirsiniz ve kanalınızın da reklamını yapabilirsiniz. Hazırlayan ve sunan Orhan Tümerkan Tunçay. Dünyanın Enleri. Sayfamıza abone olmayı unutmayınız.